"Şu kırık tasını al da git dışarıda zıkkımlan," dedi Saniye Hanım. Zenginlikten gözü dönmüş kadın, öz gelini Zeynep'i bir akşam vakti sofradan kovdu. Yetim kız sustu, o kırık tasıyla ayazda çorbasını içti. Ama kader öyle bir döndü ki, o gümüş tepsiler, altın tabaklar bir gecede yok oldu. Peki, Saniye Hanım en sonunda kimin eline muhtaç kaldı? Bu ibretlik sonu sakın kaçırmayın. Bakın canlarım, anlatayım da dinleyin. İç Anadolu'nun o bozkır sıcağında, kerpiç evlerin arasından yükselen tek bir konak vardı. Halil Ağa'nın konağı. Halil Ağa iyi adamdı da, karısı Saniye Hanım. Ah, o Saniye Hanım! Kibri boyunu aşmış, gözü yükseklerde, dili zehir zemberek bir kadındı. Oğlu Bekir'e, sırf boynu bükük, sesi çıkmaz, hizmetimizi iyi görür diye köyün yetimi Zeynep'i almışlardı. Ama Zeynep o eve gelin değil, sanki bir köle gibi girmişti. Düğün günü bile Zeynep'e bir güler yüz göstermedi Saniye. Daha ayağının tozuyla girdiğinde elindeki eski bohçayı çekip kenara fırlattı. "Şu sefaletini eve bulaştırma, git ahırın yanındaki mutfakta kendine bir yer bul, evin içine fazla girip çıkma," dedi. Zeynep'in o an boğazı düğümlendi, gözleri doldu ama sustu. Sessizce eğilip yerdeki bohçasını aldı. Zeynep 20 yaşında, narin yapılı, kara kaşlı kara gözlü bir kızdı. Ama omuzları daha şimdiden kederin ağırlığıyla çökmüştü. Bir akşam konağın büyük sofrası kurulmuştu. Eş dost, hatırı sayılır misafirler gelmişti. Zeynep mutfakta elinden geleni yapmış, tepsi tepsi yemekler hazırlamıştı. Yorulunca bir anlığına başını kapı eşiğine yaslayıp oturdu. O sırada Saniye Hanım yanından geçerken Zeynep'in elindeki kenarı kırık eski tası gördü. Zeynep o tasla köyünden getirdiği bir parça çorbayı içiyordu. Kendi pişirdiği etli yemeklerden ona bir lokma bile verilmemişti. Saniye Hanım misafirlerin duyacağı bir sesle bağırdı. "Bak hele şuna, altın tabaklarda yemek sunuyoruz. Bu hala yetimliğini, fakirliğini eve taşıyor. Şu kırık tasını al da git dışarıda zıkkımlan, sofranın bereketini kaçıracaksın." Zeynep elinde sımsıkı tuttuğu o kırık tasla kala kaldı. Herkes ona bakıyordu. Misafirlerin içinden biri bile "Yapma Saniye Hanım," demedi. Kocası Bekir bile başını tabağına eğdi. Zeynep yavaşça ayağa kaldı. Başı önünde, ocağın közü gibi yanan yüreğiyle dışarı çıktı. Avlunun ortasında, ayazın altında oturdu. Gökyüzüne baktı, tasındaki çorbaya bir damla gözyaşı düştü. "Rabbim," dedi içinden, "sen görüyorsun, sen biliyorsun." O gece konakta kahkahalar yükselirken, avludaki sessizlik aslında büyük bir fırtınanın habercisiydi. Saniye Hanım pencereden bakıp, "Sefil şey, yakışmıyor bu konağa," diye söylendi. Ertesi sabah konakta işler bitmek bilmedi. Saniye Hanım, bir gece önceki o meşhur sofranın kalıntılarını toplarken bile hıncını Zeynep'ten çıkardı. "Gece boyu dışarıda oturup ayaz yedin de ne oldu?" dedi alaycı bir gülüşle. "Hala o paslı tasın peşindesin. Şu gümüşleri parlat da gözümüz gönlümüz açılsın. Senin sefaletin her yere bulaşmış." Zeynep hiçbir şey demedi. Sadece yerdeki bulaşık kazanına eğildi. Öğle vakti kapı çaldı. Saniye Hanım'ın uzak akrabaları, kasabanın zenginlerinden bir heyet gelmişti. Saniye Hanım hemen en iyi dantellerini çıkardı. Misafirleri salona buyur etti. Zeynep'e ise sadece "Çayları getir, hemen kaybol," talimatı verildi. Zeynep elleri titreyerek tepsiyi hazırladı. Salona girdiğinde misafirlerden biri, "Bu da yeni gelininiz mi Saniye Hanım? Maşallah pek narinmiş," dedi. Saniye Hanım Zeynep'in yüzüne bile bakmadan kahkahayı bastı. "Aman canım, gelin dediğin ocağa yakışır. Bu sadece bizim buraların yetimi. Elinden iş gelir diye aldık, yoksa hali vakti yerinde bir aileden değil biliyorsunuz. Çayını ver de mutfağına dön kızım.
Burada laf anlamazsın sen. Zeynep'in elindeki tepsi hafifçe titredi. Çay tabağındaki kaşığın o ince gıcırtısı tüm odada yankılandı. Ama tek kelime etmedi. Başını hafifçe eğip geri geri çıktı. Mutfakta kendi başına kaldığında dolabın en arkasına sakladığı o kenarı kırık tasını çıkardı. Saniye Hanım'ın az önce salonda sergilediği o kibir, Zeynep'in yüreğine mühür gibi oturmuştu. "Sen ne anlarsın?" demişti. Zeynep okumuştu aslında. Köy okulunu birincilikle bitirmişti. Ama kimsesiz kalınca bu konak onun sığınağı değil, hapishanesine dönmüştü. Tasın kenarındaki o küçük kırığa parmağını sürdü. "Kaderimizde bu tas gibi," diye fısıldadı. Akşama doğru hava aniden döndü. Koca bir fırtına patlak verdi. Halil Ağa şehirden dönmemişti. Bekir ise tarladaki traktörü kurtarmaya gitmişti. Konakta sadece Saniye Hanım ve Zeynep kalmıştı. Saniye Hanım üst katta en pahalı battaniyelerine sarılmış otururken birden alt kattan bir gürültü duyuldu. Zeynep mutfaktaydı. Saniye Hanım ise merdivenlerin başında donup kalmıştı. Konağın o görkemli tavanından sular sızmaya başlamıştı ama asıl felaket bu değildi. Konağın o koca çatısından sular sızmıyordu sanki. Saniye Hanım'ın kibri tavan yapmıştı da üstüne çöküyordu. Dışarıda kıyamet koparken içerideki sessizlik daha ağırdı. Saniye Hanım merdivenlerin başında titreyen elleriyle korkuluklara tutundu. Birden bacaklarında bir derman kesilmesi, bir uyuşma hissetti. "Zeynep!" diye bağırmak istedi ama sesi boğazında düğümlendi. Sadece hırıltılı bir nefes çıktı ağzından. Gözleri karardı, olduğu yere, o her gün gümüş parlatıcılarla sildirdiği basamaklara yığılıverdi. Zeynep mutfakta o kırık tasıyla bir yudum su içerken duydu gürültüyü. Koşarak geldiğinde Saniye Hanım'ı boylu boyunca yerde buldu. Kadının o her zaman yukarıdan bakan gözleri şimdi tavana sabitlenmiş, ağzı hafifçe yana kaymıştı. Zeynep panikle yanına çöktü. "Anne, Saniye anne, ne oldu sana?" dedi. Ama cevap yoktu. O an Zeynep'in aklına dün geceki o sofra, kendisine reva görülen o dış kapının dış mandalı muamelesi gelmedi. Sadece bir cam vardı yerde ve o can çekişiyordu. Dışarıda fırtına yolları kapamış, telefon telleri kopmuştu. Bekir ve Halil Ağa tipiden dolayı eve ulaşamıyordu. Zeynep, o zayıf kollarıyla koca kadını sürükleye sürükleye sedire taşıdı. Saniye Hanım bilinci yarı açık şekilde bakıyordu ama konuşamıyordu. Zeynep bütün gece uyumadı. Kadının kaskatı kesilen ellerini ovdu, ateşini düşürmek için sirkeli sularla alnını sildi. Bir ara Saniye Hanım'ın gözünden bir damla yaş süzüldü. Ama bu pişmanlıktan mıydı yoksa korkudan mı, Allah bilirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla Bekir ve Halil Ağa eve ulaştığında manzarayı görünce donup kaldılar. Doktor geldiğinde başını salladı. "Geçmiş olsun, felç inmiş. Bakımı çok zor olacak, bir bebek gibi bakılması lazım," dedi. Halil Ağa ve Bekir birbirine baktı. Bekir'in işi gücü vardı. Halil Ağa zaten yaşlıydı. Konağın o şatafatlı salonunda bir sessizlik oldu. Herkesin gözü Zeynep'e döndü. Saniye Hanım'ın her gün "Sefil, bir şeye yaramazsın," dediği Zeynep'e. Saniye Hanım yatakta sadece gözlerini oynatabiliyordu. Bir zamanlar parmağındaki altın yüzükleri göstererek Zeynep'e emirler yağdıran o el, şimdi çarşafın üstünde cansız bir et parçası gibi yatıyordu. Zeynep odaya girdiğinde elinde yine o kenarı kırık tas vardı. İçine ılık bir çorba koymuştu. Saniye Hanım'ın gözlerine baktı. O gözlerde ilk defa kibir değil, derin bir çaresizlik ve muhtaçlık vardı. "Hadi anne," dedi Zeynep yumuşacık bir sesle, "iç şu şifayı." Konağın o sarsılmaz düzeni bir gecede alt üst oldu. Hani derler ya, mühür kimdeyse Süleyman odur diye. O mühür şimdi Saniye Hanım'ın elinden düşmüş, Zeynep'in avucuna gelip oturmuştu. Ama Zeynep o mührü can yakmak için değil,
can onarmak için kullanıyordu. Saniye Hanım yatağa çakılı kaldıkça konağın o gürültülü kibri yerini sessiz bir hesaplaşmaya bıraktı. Bekir ile Halil Ağa ilk günler kapıda yattılar ama hayatın çarkı işte. Tarladaki mahsul bekler mi, alacak verecek davası durur mu? Çok geçmeden Zeynep'i o ağır yükle baş başa bırakıp işlerine döndüler. Saniye Hanım bir zamanlar Zeynep'i ayazda zıkkımlan diye kovduğu o avluya şimdi pencerenin arkasından boynu bükük bakıyordu. Zeynep içeri girdiğinde Saniye Hanım gözlerini kaçırmaya çalıştı. Utanç, felçten daha ağır bir yüktü o an kadının kalbinde. Zeynep, kadının kaskatı kesilmiş ayaklarını sıcak sularla yıkarken fısıldadı. "Zoruna gitmesin anne, insanız hepimiz. Bugün ben sana el olurum, yarın Allah bilir kim kime muhtaç olur." Saniye Hanım'ın boğazından hırıltılı bir hıçkırık çıktı. Konuşamıyordu ama gözleri "Beni affet" diye bağırıyordu sanki. Haftalar geçti, köyün o dedikoducu kadınları geçmiş olsuna gelmeye başladılar. Hani Saniye Hanım'ın her zaman en ön safa oturup "Bizim gelin yetim ama hizmetçi gibi kullanıyoruz" diye övündüğü o kadınlar. Şimdi kapıdan girerken Zeynep'e acıyarak, Saniye'ye ise "Bak hele koca Çınar nasıl devrildi" der gibi bakıyorlardı. Zeynep hiçbirine laf vermedi, hiçbirine Saniye Hanım'ı küçük düşürecek bir malzeme sunmadı. Aksine Saniye Hanım'ı en temiz çarşaflara yatırdı, saçlarını taradı, onu o muhtaç haliyle bile kimseye ezdirmedi. Bir gün Bekir, şehirden büyük bir aynalı şifonyerle geldi. Saniye Hanım'ın en çok istediği şeydi bu. Odasının baş köşesine koydular. Saniye Hanım aynada kendi aksini, o çökmüş yüzünü, yana kaymış ağzını görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Eskiden o aynaların karşısında saatlerce altınlarını sayan kadın gitmiş, yerine bir lokma çorbayı yutmakta zorlanan bir fani gelmişti. Zeynep odaya girdi, aynanın üzerine beyaz bir tülbent örttü. "Bakma anne" dedi. "Suret geçer, can kalır, sen canını sağ tut." Asıl darbe ise sonbaharın sonunda geldi. Halil Ağa'nın yıllardır güvendiği bir iş ortağı, tüm malları mülkleri bir gecede kendi üstüne geçirip sırra kadem bastı. Konak haciz memurlarının nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Bekir kahroldu, Halil Ağa yataklara düştü. O koca konak, o zenginlik, o şatafat bir kumdan kale gibi dağılıyordu. Saniye Hanım yatağında bunları duydukça, "Hepsi benim yüzümden, o yetimin ahı tuttu" diye inliyor, kimsenin duymadığı sessiz çığlıklar atıyordu. Ama herkesin unuttuğu, kenara ittiği o kırık tasın içinde hala bir umut vardı. Kışın o ayazı konağın duvarlarını döverken içeride bambaşka bir rüzgar esiyordu. Haciz memurları kapıya dayanmış, o şatafatlı eşyaların üzerine soğuk mühürleri basmaya başlamışlardı. Saniye Hanım'ın "el değdirtmem" dediği gümüş tepsiler, ipek halılar birer birer dışarı çıkarılıyordu. Halil Ağa bahçedeki yaşlı çınar gibi çökmüş, Bekir ise ellerini başının arasına alıp bir köşeye büzülmüştü. Konak boşaldıkça Saniye Hanım'ın kibriyle ördüğü o koca duvarlarda birer birer yıkılıyordu. En sonunda sıra Saniye Hanım'ın yattığı odaya geldi. Odayı boşaltacaklardı. Zeynep öne atıldı, memurların önünde dimdik durdu. "Bu odaya dokunamazsınız" dedi sesi titreyerek ama kararlı bir şekilde. "Burada bir can yatıyor, muhtaç bir can." Memurlar Zeynep'in o sessiz gücünden mi, yoksa gözlerindeki o saf merhametten mi bilinmez duraksadılar. Zeynep o gün sadece Saniye Hanım'ın odasını değil, onurunu da korudu. Herkesin terk ettiği, malın mülkün bittiği o yerde Zeynep, Saniye Hanım'ı sırtladı. Konağın arkasındaki o eski, küçük müştemilata taşıdı. Ertesi gün Saniye Hanım uyandığında kendini o her zaman aşağıladığı, "Burası senin yerin" dediği dar odada buldu. Ama oda tertemizdi. Camın önünde bir saksı çiçek vardı.
Zeynep elinde yine o kenarı kırık tasla içeri girdi. Saniye Hanım gözlerini kapattı. Yaşlar yastığına süzüldü. Zeynep tası kadının dudaklarına yaklaştırdı. Saniye Hanım zorlukla fısıldadı. Kelimeler ağzından dökülürken sanki ruhu özgürleşiyordu. Zeynep, o gün seni o sofradan kovduğumda bu tasın içinde zehir değil şifa varmış. Beni affet kızım. Zeynep durdu. Tası masanın üzerine bıraktı. Saniye Hanım'ın o titreyen elini avuçlarının içine aldı. Geçti anne dedi. O gün o tas kırıktı ama bugün bizim kalbimiz birleşti. Zulüm biter, kibir biter ama çekilen sabrın bereketi kalır. O an Saniye Hanım'ın yüzüne bir huzur geldi. Sanki yıllardır sırtında taşıdığı o ağır altın zincirlerden kurtulmuş gibi hafifledi. Artık ne konak vardı ne de ağalık. Sadece bir tas çorba ve o çorbayı içiren merhametli bir el vardı. Köyün meydanından geçenler artık o koca konağa değil, arkadaki küçük evin penceresine bakıyorlardı. Çünkü o pencerede bir zamanlar hiç sayılan bir yetimin koca bir dağı nasıl merhametiyle erittiğini görüyorlardı. Saniye Hanım belki bir daha hiç yürüyemedi ama Zeynep'in yardımıyla ilk kez gerçekten görmeye başladı. Kimseyi hor görmeyin canlarım. Çünkü bugün üstüne bastığınız toprak, yarın susuz kaldığınızda size hayat veren kuyuya dönüşebilir. Allah, mazlumun ahını yerde, sabredenin mükafatını ise kimsede bırakmaz. İnsan kalbiyle yaşar, malıyla mülküyle değil. Hor gördüğün her can, bir gün sığındığın liman olabilir. Kibir sarayları yıkılır ama merhamet evi sonsuza dek tüter. Abone olun, bildirimleri açın. Sizce gerçek zenginlik nedir? Hiç ummadığınız birinden büyük bir iyilik gördünüz mü? Yorumlarda paylaşın.